Tarihin en büyük 10 iş hatası. Kolayca yapabileceği hatalar yüzünden milyonlarca dolar kaybeden NASA gibi. Xerox, safça davranarak, genç Steve Jobs'un 21. yüzyılın en büyük teknolojik buluşunu kopyalamasına izin verdi ve birçok kişi Google'a ilk günlerinde hayır dedi. İşte küresel şirketlerin iflasına yol açan kötü kararlar yüzünden milyonlarca veya milyarlarca dolara mal olan iş hataları. Bunlar uyarıcı hikayeler, başkalarının aldığı korkunç kararların ve bunların sonuçlarının gerçek hayattan örnekleri. Bir numara, Kodak ve dijital teknolojiye olan küçümsemesi. Kodak, en iyi çalışanlarından biri olan mühendis Steve Sampson aracılığıyla ilk dijital kamerayı icat etti. Kodak'ta ilk dijital kamera için patenti tescil ettirdiler. O zamanlar bilgisayarlar hala sınırlı bir kullanım alanına sahipti. Bu yüzden dijital görüntülerin tadını çıkarmanın en iyi yolu bir televizyondu. Belki de o zamanki analog kamera pazarının başarısı ve kazançlı doğası ve geliştirme için film ruloları veya kasetleri Kodak'ı sektördeki en kötü hatalardan birini yapmaya yöneltti. Kodak bir asırdır kamera pazarına hakimdi. Ancak görünüşe göre yeni milenyumun trendlerine nasıl uyum sağlayacağını bilmiyordu. Korkunç bir kararla kumar oynadılar ve dijital görüntülere olan pazarın muazzam alıcılığını bilmelerine rağmen yalnızca analog kameralara ve film rulolarına yoğunlaştılar. Dijital teknolojiyi çok geç olana kadar dondurdular. Buna riskten kaçınma, bilinmeyenden korkma veya pazar nişlerini kaybetme diyelim. Dijital kameranın yaratıcıları, modası geçmiş bir teknolojiye bağlı kalmak için kendi icatlarına sırtlarını döndüler. 2000 yılında dijital teknolojinin patlamasıyla birlikte Kodak'ın gelirlerinin %70'inden fazlası hala analog ürünlerinde yoğunlaşıyordu. Pazar trendlerine kör olan bir devin düşüşü başladı. 2000'den 2010'a kadar Kodak'ın gelirleri yarıdan daha az düştü. Dijital pazara girmek için çok uğraştı ancak kamera modelleri, cep telefonları ve dahili dijital kameralara sahip diğer cihazlar için patlayan bir pazar karşısında daha da fazla zarar üretti. Kodak, 2004 ile 2010 arasında yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar zarar üretti, ta ki yüzyılın fotoğraf pazarının devi 2012'de iflasını ilan edene kadar. İş dünyasındaki en belirgin ders, lider olsanız bile pazarınızdaki trendlere dikkat etmelisiniz. 2 numaralı, Ekcite, 1999 yılında Google'ı 1 milyon dolara sattı. 1999'da küresel internet patlamasının yaşandığı yılda 3 arama motoru pazara hakimdi. Yahoo, Ekcite ve AltaVista. Google, büyük çocuklarla karşılaştırıldığında bir bebekti. Öyle ki, o zamanlar 26 yaşında olan Larry Page, Google'a Ekcite'nin büyük çocuğunu sadece 1 milyon dolara teklif etti. Ekcite'den George Bell, bu rakam Ekcite'nin varlıklarının yalnızca %1'i olduğu için anlaşmadan çok memnundu. Ta ki genç Larry Page, anlaşmayı gerçekleştirmek için Ekcite'nin tüm arama motoru algoritmasını Google'ınkiyle değiştirmesini talep edene kadar. Bell reddetti. Page'in talebinin çok fazla olduğunu düşündü. Bu, o zamanlar dünyanın en büyük ikinci internet arama motoru için sonun başlangıcıydı. Ekcite, 2004'te Ask.com tarafından satın alındı ve şu anda pazar payının ancak %0,5'ine sahipler. Google bugün internetin devi, Google günde en az 1,5 milyar arama işliyor, küresel arama pazarının %90'ından fazlasına ve diğer çok kazançlı işlere sahip. Larry Page artık dünyanın 9. en zengin kişisi. Google'ın bilançosunda yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlık var. Bu, Bell'in Page ödemesi gereken miktarın 1000 katı. Paradigma felci, değişim korkusu. 3 numara, yeni Coca-Cola. Gazlı içecek devi neredeyse intihar ediyordu. Pepsi Challenge adlı başarılı bir Pepsi kampanyasıyla karşı karşıya kalan Coca-Cola yöneticileri, içecekte ani değişiklikler yapmalarına yol açan bir kaygı durumuna girdiler. Yeni kola, Coca-Cola'nın 100 yıldan uzun bir süredir aromasında yapılan ilk ve belki de tek büyük değişikliği temsil ediyordu. Laboratuvar kimyagerlerine, meşrubatın gizli bazını değiştirerek ünlü kokteyli gizlice değiştirmeleri emredildi ve normal şekerde mısır şurubu ile değiştirildi. Reklam ve imaj değişikliklerine muazzam harcamalar yapılarak yeni kola,
Nisan 1985'te Amerika Birleşik Devletleri raflarında göründü. Kör testler, yeni aromanın orijinal tarifin %60'ından fazla lehine sonuçlanmasına rağmen, başlangıçta büyük bir başarı gibi görünen şey birkaç hafta içinde tam bir felakete dönüştü. Öfkeli tüketicilerden gelen binlerce mektup, gazete başyazılarındaki yüzlerce olumsuz yorum ve hatta sokak protestoları, yeni kolanın haftalar içinde raflardan kaybolmasına neden oldu. Birkaç ay süren alışılmadık bir kaosun ardından, Coca-Cola yönetimi New Coke'un sonunu duyurmak zorunda kaldı ve Coca-Cola Classic adı altındaki orijinal tarif çok daha pahalı olabilirdi. Coca-Cola yönetimi zamanında niyetlerinden geri adım atabildi ve tüketicilerin affını kazandı. New Coke ek bir ürün olarak kademeli olarak piyasaya sürülseydi, pazar büyük ihtimalle bu seçimi reddetmezdi. Ders basit. İmaj ve ürün değişikliği bu kadar ani veya bu kadar sert olamaz. 4 numara, Daimler-Benz ve Chrysler ile birleşmesi. Şu anda Fiat'ın sahibi olduğu Chrysler, Amerikan otomobil endüstrisindeki büyük üçlüden biri olmuştur. GM ve Ford ise Amerikan pazarında daha büyük bir varlığa sahip olmuştur. Japon markalarının artan varlığından tehdit hissediyor. Mercedes-Benz serisinin sahibi olan Alman şirketi Daimler-Benz, bu durumda bir fırsat gördü ve 1998'de Chrysler ile 36 milyar dolardan az olmayan bir birleşme teklif etmeye karar verdi. Daimler Chrysler ortaya çıktı ve dünyanın 3. büyük otomobil şirketi oldu. Her iki şirketin vizyonu basitti. Küresel bir varlık kazanmak ve küresel satışların bir kısmını korumak. Ancak strateji beklenen meyveleri vermedi. Birleşmeden 7 yıl sonra Chrysler'in geliri birleşen şirketin ancak %10'u kadardı. Daimler-Benz, 2007'nin başlarında Chrysler'den ayrılmaya ve hisselerinin %80'ini Cerberus adlı bir özel sermaye grubuna sadece 7,4 milyar avroya satmaya karar verdi. Birleşme ve ardından Chrysler'e satış, Daimler-Benz'e 10 milyar doların biraz üzerinde bir maliyete mal oldu. Her iki şirket de neyse ki bu ağır darbenin üstesinden gelmeyi başardı. Numara 5, Blockbuster, Netflix'i satın alıp kendi hizmetlerinden biri olarak sunabildi. Herkes eski VHS kasetlerdeki filmleri hatırlayacaktır veya duymuştur. Sinemalarda bir filmin video kaset formatındaki fiyatı yaklaşık 20 dolardı. 90'ların ortasındaki büyük çözüm, 1985'ten 1990'lara kadar neredeyse tüm dünyada varlığını sürdüren bir imparatorluk olan Blockbuster Video gibi film kiralama mağazalarıydı. 2000 yılı civarında, Reed Hastings ve yeni kurulan çevrimiçi yayın hizmeti Netflix'teki diğer yöneticiler, Blockbuster'a bir ortaklık için yaklaştılar. Hastings ve ortakları, Blockbuster'ın çevrimiçi ve dağıtım işini yürütmeyi ve Netflix'i hizmetlerinin bir parçası olarak sunmayı teklif ettiler. Anlaşma başarısız oldu ve Hastings'in sözleriyle, Blockbuster yöneticileri yönetim kurulundan ayrılırken yüksek sesle güldüler. Hepimiz bu hikayenin nasıl bittiğini biliyoruz. Blockbuster, 2002 ve 2005 yılları arasındaki DVD fiyat savaşlarının oluşturduğu zorlu tehditlerle, korsanlığın güçlü müdahalesiyle ve hali hazırda yaygın olan abonelikli TV endüstrisini ve Netflix tarafından sunulan web formatını tercih eden bir pazarla başa çıkamadı. Netflix, 2005 yılında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon aboneye aşmıştı ve Blockbuster, umutsuz bir girişimle Blockbuster Total Access adlı bir hibrit çevrimiçi kiralama formatı başlattı. Bu, Netflix'in gölgesiydi. Blockbuster'ın yeni sitesinde, 7-Eleven'den gelen Jim Keyes, pazar payı kaybını telafi etmeye ve rakibiyle aynı seviyede olmaya çalıştı. Keyes dijital stratejiyi reddetti, hala para kazandıran fiziksel mağazaları canlandırmaya çalıştı ve işi video oyunu kiralamalarına doğru yeniden başlattı. Kötü kararlar. Eylül 2010'da Blockbuster video iflasını açıkladı ve Netflix yalnızca kendi içeriğini üretmekle kalmadı. Aynı zamanda dünya çapında 250 milyondan fazla aboneye sahipti ve müreffeh ve değişime açık bir şirketti. 6 numara, Nokia'nın Android işletim sistemine olan küçümsemesi. Nokia, teknolojik patlamadan önce bile en ünlü markalardan biriydi. Bu yüzyılın ilk yıllarında ve 2007'ye kadar Nokia, küresel cep telefonu pazar payının %40'ına hakimdi. Bugün Nokia, 10 yıl önce öne çıkan yıldızın sadece çok kasvetli bir gölgesi ve çöküşü büyük ihtimalle geçen 10 yılın ortasında, Ansi'nin o zamanlar Nokia'nın başkan yardımcısı olan Wang Zhouki,
Nokia'nın kendi Symbian sisteminde mükemmel bir deste sahip olduğunu düşündüğü için Android işletim sistemine sırtını döndü. Apple 2007'de iPhone'u piyasaya sürdüğünde Nokia yöneticileri büyük tehdidin farkına vardılar ve iki strateji denediler. Biri Symbian'ı modernize etmek, diğeri ise MeeGo adını verdikleri yeni bir işletim sistemi yaratmak. Her iki ekip de ne yazık ki iç mücadele, bölünme, bürokrasi ve yavaşlık olmadan çalışıyor. Teknoloji dünyasında buna pahalıya mal oluyor. Nokia her zaman bir çözüme sahipti. Android gibi açık kaynaklı bir işletim sistemine bahse girmek, ancak bu seçenek reddedildi. Wang cevabı şu oldu: İyi sıcak kalmak için kışın işiyoruz, iç geliştirmeye bahse girmişti. Yılda yaklaşık 5 milyar dolar zarar eden efsanevi teknoloji devinin basit gururu neredeyse varlığına mal oluyordu. 7 numaralı. Yahoo, henüz yeni başladığı dönemde Google ve Facebook'u satın alma fırsatını kaçırdı. Yahoo ilk günlerinde baskın internet deviydi. Ancak aynı zamanda bir dizi kötü iş kararının kurbanıydı. Şirket, sonunda Google tarafından satın alınan öncü web reklamcılığı girişimi, Dabbleklitch'i satın alabilirdi. Ayrıca Google'ın kendisini ve hatta ilk günlerinde Facebook'u da satın alabilirdi. Larry Page, Google'ı başlatmak için Yahoo'dan fon istedi. Ancak Yahoo reddetti. Büyük hata. 2002'de Yahoo ve Google müzakerelerde tekrar bir araya geldi. Yahoo, Google'ı satın almak için 3 milyar dolar teklif etti. Google 5 milyar dolar istedi ve hiçbir anlaşmaya varılamadı. Yahoo Web arama motorunu hurdaya çıkarırken, Google giderek daha güçlü bir motor geliştirdi. 2006'da Yahoo, Mark Zuckerberg'in 1 milyon dolar istemesi ve Yahoo yönetiminin 1 milyon dolara razı olması üzerine Facebook'u bıraktı. 2008'de Google, Yahoo'nun o zamanlar satın almayı reddettiği bir şirket olan Dabbleklitch'i satın alarak web reklamcılığı yönetiminde büyük bir sıçrama yaptı. Son olarak, 2008'de Microsoft, Yahoo'yu 40 milyar doların biraz üzerinde bir fiyata satın almayı teklif etti. Yönetim, bunu düşük bir teklif olarak görüp reddetti. Bir yıl sonra Yahoo, Microsoft'a Bing arama motorunu kullanması için ödeme yaptı ve kendi arama motoruna sırtını döndü. 2017'de Verizon Media, Yahoo'nun kalıntılarını 4,48 milyar dolara satın alırken, Yahoo Japonya kuruluşlarındaki ve Alibaba'nın bir kısmındaki hisseleri Altaba'ya devredildi. 8 numaralı, Xerox ve Apple'a verdiği teknolojideki hatası. Tarihteki en büyük iş hatası, iyi niyetleri ve aşırı özgüveni nedeniyle Xerox'un yaptığıdır. Fotokopi makinesi ve yazıcı toneri pazarında dünya lideri olan Amerikan şirketi Xerox, geleneksel olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Xerox, 1970'lerde eşi benzeri görülmemiş bir mega şirket olabilirdi. Xerox, ticarileştirmeye bile zahmet etmediği birkaç araştırma alanına sahip olma lüksüne sahipti. Bunlardan birkaçı, zamanına göre çok gelişmiş olan efsanevi Xerox Alto kişisel bilgisayarı ve daha sonraki bilgisayar sistemlerinin öncüsü olan grafiksel kullanıcı arayüzünün yaratılmasını ve geliştirilmesiydi. Xerox kılavuzu, kullanıcıların günümüzde fareye bile sahip olan modern işletim sistemleriyle karşılaştırılabilir şekilde görüntüler ve grafiklerle etkileşime girmesine izin veriyordu. 1979'da Xerox, Apple'a 1 milyon dolarlık hisse senedi karşılığında tesislerini 3 günlük bir süre için ziyaret etme hakkı verdi. Fırsat kaçırılmadı ve Steve Jobs da dahil olmak üzere en iyi yeteneklerini Xerox laboratuvarlarına gönderdi. Jobs, Xerox'a yaptığı bu ziyaretten kendi benzetmelerini geliştirdi. 1994'teki bir röportajda Macintosh'un kökenleri sorulduğunda Steve Jobs açıkça şöyle cevap verdi: "İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar." Görünüşe göre Xerox'taki insanlar ellerinde ne olduğunu bilmiyorlardı. Bill Gates de kendi adına Xerox'un ilerlemelerinden ilham aldığını iddia etti. En kötüsü, Xerox'ta bir geliştirme mühendisi ve ziyarete tanık olan Larry Lister'a göre geliştirmelerinin yalnızca %5'ini göstermişlerdi. Ancak bu Steve Jobs'a ilham vermeye yetmişti. 80'lerin başındaki Xerox, teknolojisini kullandığı için Apple'a dava açtı. Ancak dava reddedildi ve imzalanmış bir anlaşma olduğu için hiçbir sonucu olmadı. Xerox'taki bilim insanları bu kadar güvenmeselerdi,
Belki de bugün her şeye gücü yeten ki Xerox PARC'tan bahsediyor olurduk, Windows veya Macintosh'tan değil. Yüzyılın en büyük teknolojik yatırımını rakiplerine verdiler. 9 numaralı. Basit bir dönüştürme hatası NASA'ya 327 milyon dolara mal oldu. 327 milyon dolarlık Mars iklim yörünge aracı, NASA tarihindeki en aptalca yanlış anlaşılma nedeniyle uzayda kaybolur. Çok uluslu havacılık yüklenicisi Lockheed Martin'in sondayı İngiliz ölçüm sistemine göre tasarladı, NASA bilim insanlarının ise operasyonlarında metrik sistemi kullandığı ortaya çıkar. Fitten metreye, milden kilometreye. NASA sonucu ancak hayal edebilir. Sondanın iticilerinin arızalanması ve bozulması, Mars yörüngesi yakınlarında yaklaşık 327 milyon dolarlık boşa harcanan maliyetle bir kayba yol açtı. NASA'nın hatayı fark etmesi için günler vardı. Ancak ölçümlerdeki bu tutarsızlık çok geç fark edildi. 10 numaralı. Kontrollü bir yangın Los Alamos şehrine 1 milyar dolara mal oluyor. New Mexico'daki Los Alamos şehrinin itfaiye departmanı ile birlikte, Bandelier Ulusal Anıtı'ndan sorumlu yetkililerden oluşan bir komisyon, Cerro Grande dağ zirvelerindeki anıtın içinde yüksek yakın risk bulunduğundan dolayı kontrollü bir yakma planlama kararı aldı. 4 Mayıs 2000'de yakma aşamasına başlama kararı alındı. Yüksek iğne yapraklı ağaç yoğunluğu, şiddetli kuraklık ve tamamen alışılmadık rüzgarlar felakete yol açtı. Ekip, 4 gün içinde alevleri kontrol edemedi ve önleyici hatları açtılar. Los Alamos şehri ve Santa Clara kasabası boşaltılmak zorunda kaldı. Yaklaşık 400 aile mülklerini kaybetti. Binlerce dönüm arazi yok oldu. Hiçbir insan kurbanı kaydedilmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Genel Muhasebe Ofisi'ne göre hasar 1 milyar doların biraz üzerinde olarak ölçüldü. İletişim hataları, risk korkusu, değişim korkusu, pazarı, müşteri hafife almak, rekabete aşırı güvenmek veya bir ürünü ani şekilde değiştirmek iş dünyasındaki herkesin yapabileceği hatalardır. Daha önce abone olmadıysanız, merak uyandıran şeyler, şaşırtıcı gizemler ve çok daha fazlası hakkında daha fazla ilgi çekici içerik için Amazing Fact'a abone olun. Ve bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu şaşırtıcı gerçeklerden hangisini en çok beğendiğinizi bize yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.